Merhaba sevgili proje yönetimi dostları diye başlayayım. Bu videomda dünyada yapay zekanın işin içine girdiği proje örneklerinden birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Bunlar farklı sayfalarda, web sayfalarında yayınlanmış haberler. Hemen zaman kaybetmeden haberlere başlayalım. İlk haberim Reuters'ın yayınladığı Ukrayna'nın kendi yapay zekasını geliştirdiğine dair bir haber. Haberin detayında şu yazıyor. Ukrayna, Google'ın açık kaynak yapay zeka teknolojisini kullanarak kendi ulusal büyük dil modelini geliştiriyormuş. Bu proje tamamen bağımsız bir yapay zeka altyapısı sağlamak, devlet kurumlarının veri güvenliğini arttırmak ve yerel Ar-Ge'yi hızlandırmak için başlatılmış. Savaş sürecinde şunu fark etmişler. Veri güvenliği çok kritik bir konu. Bu çerçevede Ukrayna kendi yapay zeka modelini stratejik bir teknoloji olarak konumlandırmayı hedeflemiş. Bir sonraki haberim bankacılık dünyasını doğrudan etkileyecek çok önemli bir yapay zeka hamlesi. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan HSBC, Avrupa'nın dikkat çeken yapay zeka şirketi Mistral AI ile kapsamlı bir işbirliğine gidiyor. Bu ortaklığın amacını şöyle tanımlamışlar. Bankanın tüm operasyonlarını daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek demişler. Birazcık aşağıya doğru inersem haberde. Şu anda haberin detaylarını görüyorsunuz. Ben açıklamaya devam edeyim. HSBC bundan sonra hem müşteri hizmetlerinde hem de iç süreçlerde üretken yapay. Bunu bir önceki videomda söylemiştim. Generative AI diye. Çözümlerini çok daha yoğun kullanacağını belirtmiş. Örneğin sahtekarlık tespitinde mesela, risk analizinde, müşteri verilerinin yorumlanması ve çalışanlara yönelik iç destek sistemleri gibi kritik alanlarda yapay zeka devreye girecek diyor. Hatta şöyle aşağı inersem kendi blog sayfalarında da HSBC'nin blog sayfasında da bu haber duyurulmuş. Bakın AI Powerhouse Mistral ile partnerlik yaptığını belirtiyor. Hemen yanında da şurada Mistral firmasının web sayfasını görüyorsunuz. Aşağıya ben açıklamalar kısmına bunların linklerini bırakacağım. Merak ederseniz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Yalnız haberde şu da söyleniyor. Hemen onu da ekleyeyim. Bu adım finans sektöründe artık sadece dijitalleşmenin değil, yapay zeka destekli karar alma kültürünün başladığının bir göstergesi olarak tanımlanmış. HSBC'nin böyle bir yapay zeka firmasıyla iş birlikteliği yapması yakın zamanda bankaların benzer şekilde rekabette öne geçebilmek adına bu çalışmaları arttıracağının bir göstergesi gibi gözüküyor. Şu anda ekranda gördüğünüz haber Prime Video, yani Amazon'un platformu olan Prime Video izleyici deneyimini doğrudan değiştiren çok yenilikçi bir özellik eklemişler. Platform artık bazı diziler ve filmler için yapay zeka tarafından otomatik hazırlanmış sezonsal ve bölümsel özet videoları sunmaya başlamış. Bu sistem şöyle çalışıyor buradaki açıklamaya göre. Yapay zeka bir sezonun tüm sahnelerini tarıyor, olay akışını analiz ediyor, ana karakterlerin gelişimini ve kritik anları belirliyor. Ardından izleyiciye sadece birkaç dakika süren tamamen öz ve anlaşılır bir özet oluşturuyor. Yani bir sezonu hatırlamak için onlarca dakikayı bir daha ileri geri yapmanıza gerek kalmıyor. Yapay zeka bütün işi sizin yerinize hallediyormuş. Bu özellik özellikle diziye geri dönen, sezonlar arasında uzun ara veren veya yeni sezona başlamadan önce hızlıca hatırlamak isteyen izleyiciler için büyük kolaylık olarak tanımlanmış. Prime Video'nun bu adımı artık dijital platformların sadece içerik sunan yerler olmaktan çıkıp izleyicinin vaktini daha verimli kullanmasını sağlayan akıllı platformlara dönüştüğünün bir göstergesiymiş. Ve yapay zekayı bu noktada basit bir destek aracı olarak görmemek gerekiyor diyor haberimiz. Kullanıcı deneyimini doğrudan şekillendiren bir çözüm size sunmaya başlamış. Şimdi bu habere bir miktar benzeyen bir tane daha haber var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bu haber de bana çok ilginç geldi.
Prime Video'da diye yine başlıyor tabii ki haberimiz. Konuma dayalı etkileşimli video reklamları özelliği artık kullanıma sunulmuş. Bu sistemle reklam verenler artık tek bir ulusal reklamla izleyicinin bulunduğu bölgeye özgü içerikler gösterebiliyormuş. Örneğin yerel fiyatlar, yakınlardaki bayi bilgileri ya da bölgeye özel kampanyalar gibi. Özelliğin en önemli tarafı şu şekilde tanımlanıyor. Reklam verenler binlerce farklı reklam versiyonunu tek bir yaratıcı içerikle oluşturabiliyorlarmış. Ve bu reklamlar izleyicinin posta kodu ya da eyaletine göre otomatik olarak uyarlanabilir haldeymiş. Bu sayede doğrudan onunla ilgili daha etkileşimli ve daha yerel reklam deneyimleri sunulabiliyormuş. Yine yapay zekanın getirdiği bir avantaj. Bir diğer haber savunma sektöründe yapay zekanın nasıl dönüşüm yarattığını gösteren çok kritik bir gelişme. Artık modern ordular savaş alanındaki tüm veriyi gerçek zamanlı analiz eden yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerini aktif olarak kullanmaya başladı diyor. Haberin detayına indiğimizde yapay zeka karar destek sistemleri sayesinde insansız hava araçlarından gelen görüntüler, radar sinyalleri, uydu verileri, sahadaki askerlerden gelen anlık bilgiler bunlar eş zamanlı olarak işleniyor. Yani geçmişte saatler süren değerlendirme süreçleri çok daha hızlı saniyeler içinde yapılabiliyor. Yapay zeka tehdit unsurlarını otomatik olarak tespit edip düşman hareketlerini tahmin ediyor ve komutanlara en uygun taktik seçeneklerini öneriyor. Böylece hem hata payı azalıyor hem de savaş alanında çok daha hızlı ve doğru karar vermek mümkün oluyor diyor bu haberimiz. Ek olarak şunu da yazmışlar yine haberin detayında. Bu teknolojinin en dikkat çekici yönü karar verme süreçlerini tamamen insandan almak değil, insanın karar kalitesini güçlendirmek aslında. Yapay zeka sahadaki karmaşık verileri sadeleştirip anlamlı hale getiriyor diyor bu haberin içeriği. Tabii tüm bu gelişmeler geleceğin savaş konseptinin artık bilgi üstünlüğüne ve yapay zeka destekli operasyonlara dayanacağını net bir şekilde bize gösteriyor. Savunma alanındaki bu dönüşüm sadece askeri operasyonların değil, ülkelerin teknoloji stratejilerini de doğrudan şekillendirecek demiş. Peki bir diğer haberimize geçelim. Şimdi paylaştığım haber oldukça önemli. Yapay zeka ile akıllı geri dönüşüm sistemleri. Bu haber şunu söylüyor. Geri dönüşüm tesislerinde artık insan gücüne dayalı ayıklama süreçleri yerini tamamen yapay zeka destekli akıllı ayırma sistemlerine bırakmaya başlıyor. Ekranda birazcık aşağıya iniyorum ve haberin detaylarında bu sistemler yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler kullanılarak plastik, metal, cam, kağıt gibi materyalleri anında tanıyabiliyorlar. Yapay zeka atığın şekline, rengine, dokusuna ve hatta üzerindeki etiketlere kadar pek çok detaylı analiz yapıyor. Sonra bu atık saniyeler içinde doğru kategoriye yönlendiriliyor. Bu teknoloji sayesinde geri dönüşüm oranları belirgin şekilde artmış. Bu haber onu anlatıyor. Çünkü daha önce insanların gözünden kaçan ya da karışıklık nedeniyle çöpe giden birçok materyal artık doğru şekilde ayrıştırılmaya başlanmış. Hatta bazı sistemler atığın yeniden kullanılabilir olup olmadığına bile bakabiliyorlarmış. Bu yapay zeka tabanlı çözümler Avrupa'da düzenlenen sürdürülebilirlik ödüllerinde finalist olarak gösterilmiş. Yani sadece çevre açısından değil, teknoloji ve inovasyon açısından da örnek bir proje olarak kabul edildiği yazıyor haberde. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Bu gelişme yapay zekanın sadece iş dünyasında güvenlikte veya finansal analizlerde değil, gezegenin geleceğini de etkilemesi açısından çok önemli bir örnek. Doğru teknoloji kullanımıyla hem atık miktarını azaltmak hem de geri dönüşümü daha verimli hale getirmenin mümkün olduğunu bu haberden anlıyoruz. Evet arkadaşlar, önceden dünyadan proje haberleri diye böyle bir içeriğim vardı. Fakat yapay zekanın şimdi hayatımıza girmesiyle bu tarz haberlerin sayısı daha da artmaya başladı.
Ben de elimden geldiğince fırsat buldukça bu tarz haberleri yayınlamaya çalışacağım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.